Herkese merhabalar. Böyle çıtır çıtır, çok lezzetli, çok güzel bir baklava tarifi veriyorum. Dubai çikolatalı baklava tarifi. Diğer tariflere göre çok farklı, çok daha lezzetli ve çok daha güzel oluyor. Şöyle 100 gram kadayıfı tavama aktardım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. 1 yemek kaşığı şeker ekledim. Karıştırıyorum ve ocağın başına geçiyorum. Tereyağı eriyene kadar, şeker eriyene kadar ve biraz da kadayıflarımız çıtır çıtır olana kadar 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Daha önce klasik Dubai çikolatalı tarifi de denemiştim. O da güzel olmuştu ama bu ondan çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Tavsiye ederim. Kadayıflar kavrulduktan sonra gördüğünüz gibi 1 su bardağı kadar fıstık ezmesini üzerine döktüm. 3 yemek kaşığı veya 4 yemek kaşığına kadar da çıkarabilirsiniz. Seveceğiniz kadar tahin ekliyoruz. Fıstık ezmesi biraz pahalı. İsterseniz evde de yapabilirsiniz. Sosyal medyada çok fazla paylaşılınca ben de kimsenin yapmadığını yaptım. Baklavalı olanı denedim. Çok da lezzetli oldu. Şöyle bir paket baklava aldım ama tabii ki hepsini kullanmayacağım. Sadece 3 tanesini kullanacağım. Yani 3 yaprağını kullanacağım. Siz dilerseniz çoğaltabilirsiniz tabii ki. İç malzemeyi 6 yani 3-6 tane sarabilirsiniz. Şimdi bir tane yufkamı sardım. Üzerine erittiğim tereyağı sürüyorum. İkinci bir katını da seriyorum. Toplamda 3 yaprak sereceğim. Aralarına tereyağı sürerek yapıyoruz. Diğer taraftan da kalan baklavalık yufkalarımızın üzerine hemen bir örtü seriyoruz ki kurumaması için. Çok çabuk kuruyor. Şimdi bu işlemi bile yapana kadar hemen kuruyor. Çok hızlı yapmalısınız bu işlemi kurumaması için. Ve hemen 3. yaprağı da serdikten sonra tekrar bir tereyağı sürüyorum. Oldukça kolay ve çok pratik, gerçekten çok çabuk oluyor. Hazırladığımız iç harcı içine yeteri miktarda ne kadar istiyorsanız o kadar koyun. Ben tek rulo göstereceğim size. Siz dilerseniz dediğim gibi bunu 2 ruloda yapabilirsiniz. Yani ben 3 yufkadan yaptım. Siz 6 yufkadan ayrı ayrı yapabilirsiniz. Kadayıfı içine sürdükten sonra şöyle katlıyorum. Kuruduğu için bakın orta kısmı kırıldı ama hiç sıkıntı değil. Zaten dilimlenecek. Büyükçe bir rulo halinde sardım. Daha ince de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih size kalmış ama 3 yaprak tam geldi. Çok güzel oldu. Zaten çok ince olduğu için çok fark edilmiyor. Ve dilimlere ayırıyorum. Yağlı kağıt serili tepsime diziyorum. Fırına veriyorum. 170 derecelik fırında alt üstü pişene kadar pişiriyorum. Bu çok hızlı pişiyor arkadaşlar. Çok buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok hızlı piştiği için kenarlarında sızıntı yapabilir. Üzerine tereyağı sürüyorum. Öyle fırına veriyorum. Şöyle kenarlarında görünenler fıstıklar arkadaşlar. Fıstıklar kenarında olduğu için onlar biraz yanık görünebilir. Yanık değiller kesinlikle. Onun için dedim çok dikkat edin. Hem içindeki kadayıflar da biraz sızıntı da yapabilir. Yani tepsiye akabilir. Bu arada onları soğumaya bırakırken çikolatalarımızı eritliyoruz. 80 gram bitter çikolata, 80 gram da sütlü çikolatayı benmari usulü erittim. Erittikten sonra baklavalarımızı çatal yardımıyla iyice buluyoruz. Yapımı bu kadar kolay. Çok pratik. Hemen bunları şimdi dolaba atacağım. 1 saat dolapta kalması yeterlidir. Kalanları da dondurucuya da atabilirsiniz veya dolabın alt kısmında da kalabilir. Dışarıda kalınca tabii çikolatalar eriyebilir. Elinizin sıcaklığıyla falan eriyebilir. Ona dikkat ederseniz hemen bir tane kesiyorum. İçi bu şekilde muhteşem oluyor. Tadı da çok güzel, görüntüsü de çok güzel ve çok da kolay, çok da pratik. Diğerlerinden çok daha farklı.
Bunu da denemek isterseniz çok lezzetli oluyor ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkeslere afiyetler olsun.